Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Benim adım Eren ve ben hayatta kaldım. Ama hiçbir zaman kurtuldum diyemedim. Dinle. Hepsini dinle. Çünkü bir yerde birisi hala bekliyor. Bölüm 1. Yolcu çağrıldı. Onu ilk kez üniversitenin kütüphanesinde gördüm. Kalabalığın ortasında hiçbir yere ait değilmiş gibi yürüyordu. Göz göze geldik. O an bir şeyin değiştiğini hissettim. Soğuk bir hava doldu içime. Anlam veremedim. Güzel bir kızdı. Ama bakışları, onlar başkaydı. Gözlerinin derinliğinde bir çağrı vardı. Zamanın durduğu bir anda ortaya çıkan o tanımsız çekim gibi. Adı Elif'ti. Zamanla yakınlaştık. Gülümsediğinde sıcak görünürdü ama o gülümseme gözlerine ulaşamazdı. Sohbetlerimiz hep bir yerlere sapardı. Rüyalar sadece zihinsel değil derdi. Bazen rüyada gördüklerin senden bir şey ister. Bu cümleyi söylediğinde ürpermiştim ama belli etmemiştim. Elif'le 6 ay içinde garip bir bağ kurduk. Ne zaman buluşsak zaman kayıyor gibiydi. Birlikteyken etraf sessizleşiyor, sesler boğuklaşıyordu. Sanki dünya bir adım geride kalıyordu. Bir akşam seni ailemle tanıştırmak istiyorum dedi. Memlekete, köye gidelim. Ses tonu sakindi ama bakışları sanki çok önceden karar verilmiş bir görevi yerine getiriyordu. Şaşırmıştım. Elif dedim, sen hiç ailenden bahsetmedin. Başını eğdi. Onlar farklıdır ama beni severler. Seni de sevecekler. Yutkundum. Nedense içimde bir huzursuzluk oluştu. Ama ona aşıktım. Şüphe etmek istemedim. Ne zaman gidiyoruz diye sordum. Cuma günü ay karanlık iken dedi. Bu cevabı anlamadım. Sadece gülümsedim. Ne de olsa aşık bir adamın aklı fazla sorgulanamazdı. Cuma günü sabah erken saatlerde yola çıktık. Elif'in arabasıyla kuzeye, ormanlık bir bölgeye doğru sürdük. Yol boyunca neredeyse hiç konuşmadık. Sürekli gökyüzüne bakıyor, dudakları kıpır kıpır bir şeyler fısıldıyordu. Sorduğumda da cevap vermedi. Bir noktadan sonra navigasyon sinyali kesti. Ama Elif sanki ezberlemiş gibi yoluna devam etti. Ne tabela vardı ne adres. Çam ormanlarının içinden kıvrılarak ilerledik. Sonunda önümüze eski taş bir ev çıktı. Yüksek çam ağaçlarının arasında kaybolmuş gibiydi. Kapıda bir kadın duruyordu. Elif'in annesiymiş. Gözlerini bana dikti. Sanki beni çoktan tanıyormuş gibi baktı. "Hoş geldin Eren" dedi. Adımı söylediğinde nedense içim ürpermişti. Bölüm 2. Evin içi, gözlerin dışı. Kadın bana uzun uzun baktı. Elif sessizdi. Ne beni içeri davet etti ne de bir şey söyledi. Sadece kadının yanına geçti, başını hafifçe eğdi. İşte o an bu evde kimin söz sahibi olduğunu anladım. İçeri girdik. Ev eskiydi ama her şey yerli yerindeydi. Taş duvarlar kalın, tavanlar alçaktı. Hava ağırdı. Sobada yanan odunlara rağmen içimde bir soğukluk vardı. O soğuk dışarıdan değil, içeriden geliyordu sanki. Girişte büyük bir masa vardı. Masanın etrafında birkaç kişi oturuyordu. Yaşlı kadınlar, bir iki adam. Hiçbiri konuşmadı. Gözleri hep üzerimdeydi. Hareket ettiğimde başlarını çevirmeden sadece bakışlarıyla takip ediyorlardı. Elif'in akrabaları dedi annesi. Ama o insanlar öyle bakmıyordu. Akraba gibi değil, akbaba gibi sanki. Bir koltuk gösterdiler, oturdum. Elif yanımda değil, odanın köşesindeydi. Elinde bir tas su vardı. Suyu yere damlattı, sonra gözlerini kapattı, dudakları oynuyordu. Ama yine hiçbir şey duyamıyordum. Dualar gibi, fısıltılar. Ama tanımadığım bir dilden. Elif ne yapıyor diye fısıldadım. Annesi bana dönmeden cevap verdi. Toprakla konuşuyor. Seni tanıtıyor. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Kalkmak istedim ama ayaklarım ağırlaştı sanki. Kalbim hızlandı.
Bu insanlar kimdi? Neden buradaydım? Elif dedim, bana bir şey söyler misin? Gözlerini açtı, bana bakmadı ve sadece şunu söyledi. Senin gelmen gerekiyordu. Yemek hazırlandığında hava tamamen kararmıştı. Masada yine konuşan yoktu. Sadece yemek yediler. Ama çatal sesi bile çıkmadı. Her şey sanki önceden çalışılmış bir tiyatro gibiydi. Elif'in amcası olduğunu söylenen yaşlı bir adam başını kaldırdı, bana baktı. Uykuların derindir değil mi evlat? Bu soruya cevap veremedim. Kadınlardan biri cebinden eski bir tesbih çıkarttı, dizine koydu. Elif doğru seçmiş dedi. Temiz kan, açık ruh. Kalbim güm güm atıyordu. Nefes almam zorlaştı. Elif dedim bu sefer yüksek bir sesle. Burada neler oluyor? Gözlerini bana dikti, bu kez baktı. Ama o gözler Elif'in değildi artık. Bir şey onun içinden sanki bana bakıyordu. Bölüm 3. Kanın Sesi. Elif'in gözleri boştu. Sanki içi çekilmişti. Yüzü aynıydı ama bakışı başka bir varlığa aitti. O an ayağa kalktım. Elif diye bağırdım. Ama o hala bana değil, içimdeki bir şeye bakıyordu sanki. Diğerleri de kalktı. Masadakiler, köşede oturan ihtiyarlar, sessiz kadınlar. Hepsi aynı anda başlarını bana çevirdi. Elif ne oluyor yahu? Bu ne saçmalık? Sesim yükselmişti ama cevap gelmedi. Annesi ağır ağır yanıma yürüdü. Elinde eski bir kitap vardı. Sen seçildin Eren dedi. 30 yılda bir gelen olur. Ruhunu karanlık örtmemiş birini bulmak zordur. Geriye doğru bir adım attım ama ayaklarım yere mıhlanmış gibiydi. Elif seni çağırdı dedi kadın. Çünkü seni çocukken gördüler. Ne saçmalık ya bu? Çocukken ben Elif'i 6 ay önce tanıdım. Kadının sesi devam etti. O gece yüksek ateşle yattığında, gözlerini açtığında bizi görmüştün. Unuttun sandın ama unutamadın. Hatırladığımı sandığım o kabus, karanlık bir odada tek başıma uyandığım bir gece. Tavan arasından gelen fısıltılar, duvarlarda yürüyen gölgeler. Boğazım kurudu. Dondum kaldım resmen. Bu bir şaka olmalı. Lütfen dedim. Elif ağır adımlarla yaklaştı. Avuçlarında siyah bir ip vardı. Ucunda yıpranmış bir muska. Bir çocuk yazısıyla yazılmıştı üzerine. Eren diye. Bu muska senin dedi Elif. 7 yaşındaydın. Korktuğunda annen sana dualar okurdu. Ama o gece yalnızdın. Bu yüzden seni görebildik. Artık nefes alamıyordum. İçimde bir karanlık kabarıyordu. Bu insanlar, bu ev, hepsi yıllardır beni bekliyordu. Elif dedim titreyerek. Sen insan mısın? Bir anlık sessizlik ve sonra bir fısıltı. Ben artık değilim. Bölüm 4. Çıkış yok. Elif'in bu sözü odanın içindeki havayı değiştirdi. Kalp atışlarım kulaklarımda patlıyordu. İçgüdüsel bir hareketle arkamı döndüm ve kapıya doğru koşmaya başladım. Ama ev değişmişti. Koridorun ucu artık görünmüyordu. Sanki duvarlar uzamış, kapılar kaybolmuştu. İlk girdiğim taş yapı artık başka bir yerdi. Bir labirent ve ben tam ortasındaydım. Elif diye bağırdım tekrardan. Hiçbir ses gelmedi. Sadece ayak seslerim yankılandı. Bir çıkış kapısı aradım. Taşlar ıslak gibiydi. Parmaklarımın ucunda bir sızı hissettim. Geriye baktığımda yol kaybolmuştu. Geldiğim yer yoktu artık. Koşmayı bıraktım. Bir kapı açıldı. Kendiliğinden açıldı. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama garip bir şekilde bir çekim hissettim. Sanki biri beni çağırıyordu. Ama bu bir insan sesi değildi. Ruhuma baskı yapan bir kalp atışı sanki. Adımımı attım. İçerisi soğuktu. Ama öyle kuru bir soğuk değil. Nemli, yapışkan, eski. Elimi cebime attım. Telefonum. Ekranı kararmıştı. Ama parmağımı bastırdığımda kendi kendine açıldı. Ekrandaki mesaj: kıyamet günü herkes kendi muskasını taşır. Resmen dona kaldım. Çünkü bu cümleyi daha önce duymuştum. Annem çocukken bana demişti bunu. Korkarsan dua et. Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Muskasız dolaşma Eren. Dizlerimin bağı çözüldü.
Olduğum yere çöktüm. Telefon kendi kendine kapanıp tekrar açıldı. Bu sefer başka bir mesaj. Dönüş yok ama uyanış var. Arkadan bir tıkırtı duyuldu. Sırtımı döndüm. Karanlığın içinde Elif duruyordu. Ama bu Elif tanıdığım kişi değildi artık. Yüzü hala aynıydı ama gözlerinde yansıyan bir şey insana ait değildi. Kaçmaya çalışma dedi. Gülerek sadece dua edebilirsin. Tabii eğer hatırlıyorsan. Ağzımı açtım ama sesim çıkmadı. Dilimi oynatmaya çalıştım ama kelimeler dudaklarımdan dökülmüyordu. Sanki unutmuştum duaları. Çocukken her gece okuduğum o ayetleri. Bölüm 5. Unutulanlar ve fısıltılar. Dilimin ucunda duran kelimeler vardı ama söyleyemiyordum. Dualar, bildiğim ama unuttuğum dualar. Elif bana doğru yaklaşırken sanki ayakları yere değmeden yürüyordu. O an karanlığın içinde bir şeyin bana doğru yaklaştığını hissettim. Görünmüyordu ama oradaydı. Nefesimin içine giriyordu. Kıpırdayamıyordum. Ellerim titriyordu. İçimden "Eyüzü" demek istedim. Ama devamı gelmedi. Tam o anda bir görüntü belirdi zihnimde. Bir çocuk odası. Küçük bir yatak. Tavandaki lambanın titrek ışığında bir kadın silüeti. Annem. Kulağıma eğilmiş, yavaşça fısıldıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum, tekrarla. O çocuk ben miydim? Evet. Her gece annem bana dualar okuturdu. Korktuğumda, kabus gördüğümde, uyanıp ağladığımda. Ama sonra ne oldu da unuttum. Gençliğim geldi gözümün önüne. 20'li yaşlarımda bunlar hep psikolojik dediğim günler. Dua etmeye ne gerek var? Kendi kendine yetebilmek varken diye düşündüğüm anlar. O zamanlar bu sözler bana akıllıca ve havalı gelmişti. Ama şimdi dizlerimin üzerine çökmüş, boğazımı sıkan görünmeyen bir varlığın önünde o duaların tek gerçek kalkan olduğunu fark etmiştim. Elif lütfen diye fısıldadım. Ama Elif artık orada değil. Bir kabuk gibiydi. İçi başka bir varlıkla dolmuştu. Kadın sesiyle konuşan o varlık eğildi. Senin kapın açık kaldı Eren. Çünkü artık inanmıyorsun. Artık koruyan yok seni. Gözlerimden yaşlar aktı. O kadar zaman sonra ilk kez dua etmek istedim. Gerçekten. Eyüzü. Dudaklarım kıpırdadı. Billahi. Göğsümdeki baskı azaldı. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çıtırtı duyuldu. Karanlık bir köşeden biri geri çekildi. Bir nefes geri kaçtı. İçimde bir kıvılcım yandı. Sanki biri içimdeki lambayı yeniden yaktı. Karanlık, ışığın zayıf da olsa gerçek olduğunu anladı. Elif'in gözlerinde bir titreşim oluştu. O varlık onun içinden sıyrılmaya başladı. Bölüm 6. Ayetler karanlığı yırtar. Elif'in gözleri bir an için titredi. Sanki içindeki şey okuduğum kelimelerden geri çekiliyordu. Boğazım kuruydu ama içimdeki ışık yeni yeni parlıyordu. Yıllarca içimde gömdüğüm dualar şimdi toprak altından fışkıran su gibi yüzeye çıkıyordu. Felak suresinin ilk cümlesi zihnimde yankılandı ve ağzımdan döküldü. Kul evzu bi rabbil felak. De ki sığınırım o sabahı yarıp çıkaran Rabbe. Evin içinde tiz bir çığlık yükseldi. Taş duvarlar titredi. Elif'in göz bebekleri genişledi. Bir adıma daha yaklaştı ama sendeledi. İçimdeki korkunun yerini garip bir kararlılık aldı ve devam ettim. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Evdeki lambalar patladı. Ayaklarımın altındaki taş zemin kıpırdadı. Duvarların içinden iniltiler geliyordu artık. Sanki her ayet karanlığın damarlarına bıçak gibi saplanıyordu. Yutkundum. Korkuyordum ama durmadım. Ve min şerri gâsigin izâ vekab. Karanlığı çökerken gecenin şerrinden. Elif'in vücudu kasıldı. Başını geriye doğru attı. İçinden yabancı bir sesle inleme çıktı. Birden tavan çatladı. Küçük taş parçaları yere düştü.
her şeyin beni boğmaya çalıştığı o evde artık ben onların içine korku salıyordum ve devam ettim. Ve min şerril nefasati fil ukad. Düğümlere üfleyen büyücülerden gelen şerden, Ve min şerri hasidin izâ hased. kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. Odanın ortasında yere çizilmiş simgeler alev aldı. Elif'in ağzından kalın başka bir ses çıktı. Yeter. Ama ben durmadım. Dualarımı kesmedim. Bölüm 7 Son Perde. İsmiyle Diriliş. Elif'in bedeni havada çırpınıyordu. Ağzından çıkan sesler artık ona ait değildi. Dili dönmüyordu. Sadece uluyordu. Ben ise hala dizlerimin üstündeydim. Derin bir nefes aldım. Kul eyzü bi rabbin nas. De ki sığınırım insanların Rabbine, Melikin nas. insanların hükümdarına, İlahin nas. insanların ilahına. Tavana doğru bir alev çizgisi yükseldi. Evin her köşesinden Hayır. hayır sesleri duyulmaya başladı. Devam ettim. Sanki bir zindanın içindeydim ama zincirleri ben kırıyordum. O an evin dışından bir rüzgar sesi geldi. Kapılar kendi kendine açıldı. Pencerelerden içeri giren rüzgar odanın içindeki varlıkları savuruyordu etrafa. Karanlık, çığlık atıyordu. Elif'in gözleri boşluktan sıyrıldı. Bir anlığına beni gördü. Gerçekten. Eren dedi. Kendime geldim. Kalbim güm güm atıyordu. Min şerril vesvesil hennas. Sinsi vesvesecinin şerrinden. Odanın köşesindeki gölge çatladı. Simsiyah bir varlık çığlıkla geri çekildi. Yer yarılmıştı sanki. İçinden simsiyah bir el uzandı. Elif'in üzerine yürüdü ama ben devam ettim. Ellezi yüvesvisu fi südirin nas. İnsanların göğüslerine vesvese verenin şerrinden. Göğsümde bir ağrı patladı. Bir an için nefesim kesildi. Sanki biri kalbimi sıkıyordu. Ama son cümle için gözlerimi kapadım. Minel cinneti ben nas. Cinlerden ve insanlardan olanların şerrinden. O an işte her şey koptu. Tavan yarıldı. Bir ışık süzüldü içeri. Elif'in bedeni yeri yumuşakça düştü. Varlıklar çığlık atarak dağıldı. Ev sarsıldı ama ben hala oradaydım. Diz çökmüş, dua eden bir adam olarak. Bölüm 8. Elif mi? Geriye kalan mı? Dua bitmişti. Ev artık sessizdi. Ne inilti ne de çığlık vardı. Duvarlar hala çatlak, taşlar yerde. Ama bir şey farklıydı. Karanlık geri çekilmişti. Sanki çok uzak bir yerden izliyordu artık. Elif yerdeydi. Gözleri açıktı ama bakmıyordu. Vücudu hareketsizdi ama nefes alıyordu. Yavaşça yanına yaklaştım. Kalbim hala deli gibi çarpıyordu. Diz çöküp elini tuttum. Soğuktu. Elif diye fısıldadım. Gözleri hafifçe kıpırdadı. Yavaşça başını çevirdi ve bana baktı. Eren dedi. Sesi cılızdı. Yüzünde korku vardı. Gerçek bir korku. Elif sen misin gerçekten dedim. Ağlayacak gibiydi. Derin bir nefes alarak sadece bilmiyorum dedi. O an içimde her şey sarsıldı. Elif'in bakışlarında hala bir gölge vardı. Ama artık saldırgan değildi. Sanki kendisiyle savaşıyordu. Elif'i kaldırdım. Güçsüzdü. Evin kapısı hala açıktı ama dışarısı değişmişti. Aynı orman değildi. Gökyüzü gri, ağaçlar hareketsiz. Sanki zaman durmuştu. Elif yürürken birden durdu. Elimi bırakma dedi. Geriye baktı. Arada hala fısıltılar duyuyorum. Bana tekrar gelmemi söylüyorlar dedi. Nefesimi tuttum. Elif, onlar artık gitti dedim. Kafasını salladı. Gitmediler. Sadece geri çekildiler. Sana saygı duydular. Ama beni asla bırakmayacaklar dedi. Dudaklarım kurudu. Bu iş bitmemişti. Ben dua ettim, savaştım ama Elif, o çok uzun süredir içlerindeydi. Arabaya bindik ve yola devam ettik. Saatler geçti, sonunda asfalt yollara ulaştık. Ama içimde bir his, sırtımda bir yük vardı. Gözüm hep dikiz aynasındaydı. Elif yanımda oturuyordu. Bazen nefes alışı değişiyor, bazen de gözlerini kapadığında fısıldıyordu. Kendime tekrar tekrar bitti dedim ama emin olamıyordum. Bölüm 9. Gölgeler
ışığın içinde büyür. Şehre geri döndüğümüzde her şey aynıydı. Sokaklar, tabelalar, apartmanlar. Ama ben artık aynı değildim. Ve Elif, işte o hiç değildi. İstanbul'un kalabalığı, kornaları, insanları, arasında yürürken bile sessizlik vardı aramızda. Sanki konuşursak bir şey uyanacak gibi. Elif bir süre benim evime yerleşti. Ben ona en yakın klinikten psikolojik destek alması için randevu aldım. Ama gitti mi, gitmedi mi hala bilmiyorum. Çünkü hala geceleri uyanıp bilinçsizce tavana bakıyor. Bir gece uyandım, Elif yatakta değildi. Salona gittiğimde yerde bağdaş kurmuş halde gözleri kapalıydı. Isıltılarla bir şey söylüyordu. Arapça gibiydi ama dua değildi. Daha eski, daha derin bir dil. Elif dedim, gözlerini açtı. Sadece rüya gördüm dedi. Ama biliyordum. Bu bir rüya değildi. Bu bir yankıydı. Ertesi gün iş yerindeydim. Telefonuma bir mesaj geldi. Gönderen yoktu. Sadece bir cümle. Muska'yı senin adına taşıyan biri var mı? Tüylerim diken diken oldu. Anında Elif'i aradım, açmadı. Eve koştum, kapı açıktı. İçerisi sessiz. Elif banyoda aynanın karşısındaydı. Elinde bir makas, saçlarını kesiyordu. Yere düşen saçların içinde yanık bir kağıt vardı. Eğildim, kağıdı aldım. Bu kağıt tanıdık geldi. Bu yıllar önce annemin bana yazıp cebime koyduğu muskaydı. Elif dedim, sadece döndü. Onlar hala benimle dedi. Sadece artık içeri girmiyorlar. Ben dışarı çıkıyorum. O an bir şey anladım. Ben dua edip o karanlığı dışarı atmıştım. Ama Elif, o artık bir geçitti. Bir geçit. Bölüm 10. Kapının Ardı. Elif aynada kendine bakıyordu. Ama ben o gözlerde tanıdığım kadını bulamıyordum. Ne o saf gülüş ne de endişeli bakışlar. Sadece sessizlik vardı. Elif dedim, bir adım atarak, ama bir adım daha atmaya cesaret edemedim. Yere düşen muskayı alıp avuçladım. Yanık kenarlarından içeriye küf kokusu sinmişti. Bu kağıt beni çocukken korumuştu. Ama şimdi içinden geçenler beni izliyordu. Elif, sana yardım etmem lazım. Edemezsin dedi. Sesi onun sesiydi ama tonunda başka biri vardı. Çünkü ben artık sadece Elif değilim. O an anladım. Bu bir kurtuluş hikayesi değildi. Bu bir geciktirmeydi. Cinler gitmemişti. Sadece yeni bir biçim bulmuşlardı. Elif'in içindeki varlık onun yaşamı üzerinden dünyaya tutunmuştu. Ve artık karanlık sadece köyde değil, bizimleydi. Şehrin kalbinde, caddelerin altında, asansör boşluklarında, apartman katlarında. Yıllar geçti. Elif artık başka bir şehirde yaşıyor. Bildiğim kadarıyla evlenmedi, sosyal medyası da yok. Geçen hafta posta kutuma bir zarf geldi. İsimsiz. İçinde siyah bir ip ve kağıda yazılmış şu cümle vardı. 30 yıl sonra bir çocuk tekrar dua etmeyi unutacak. Kalbim duracak gibi oldu. Zarfın içinden küçük bir fotoğraf düştü. Solgun eski bir Polaroid. Arkasında yazıyordu. 1995, Elif'in doğduğu evin bacası. Fotoğrafa dikkatle baktım. Bacanın içinde bir şey vardı. Küçük yıpranmış bir muska. Benim muskama benziyordu. Ama bu başkaydı. Şimdi anlıyorum. Ben sadece bir duraktım. Onlar her 30 yılda bir inancı zayıflamış birini bekliyorlar. Bazen bir çocuk, bazen bir adam ama hep bir kapı. Ve Elif. Elif hala o kapının eşiğinde duruyor. İçeriği tutuyor. Ama ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Çünkü bazı kapılar açıldığında kapanmaz. Sadece bir sonraki kurbanı bekler. Şimdi gelelim bu hikayeyi neden anlattığıma. Belki bu anlattıklarım sana sadece bir korku hikayesi gibi gelmiştir. Abi çok iyiydi diyeceksin belki. Gerçek mi bu diye soracaksın. Ya da ulan keşke film olsa diye. Ama bak, bu hikayeyi anlatmamın tek sebebi uyandırmak. Ben o köye sevdiğim bir kadını tanımak için gittim. Güvendim. Aşka, insana, gözlere. Ama bir şeyi unuttum. Bazı kapılar sadece sevgiyle açılmaz. Bazı kapıların eşiğinde dua bekler, inanç bekler. Ve ben
Yıllar önce öğrendiğim duaları büyüyünce kenara attım. Unuttum sanmıştım. Ama o dualar beni unutmamış. Bu hikayeyi anlatıyorum çünkü belki sen de benim gibi yıllardır bir şeylerden kaçıyorsundur. Dualar, inançlar, korunmak. Ama inan, karanlık öyle değil. O inandığın anda değil, inanmadığın anda yaklaşır ve unutma. Karanlık gelmeden önce dua etmesini bilen biri ol. Çünkü geldiğinde kelime bulamazsın. Eğer uyanırsan belki bir kapı daha sonsuza dek kapanır. Ama eğer uyanamazsan 30 yıl sonra Senin kapını çalarlar.